Aracınızdan böyle bir ses geliyorsa motor kısmında sesin geldiği noktaya odaklanmanız gerekiyor. Genelde bu tarz hatalar burada bulunan kasnakların rulmanlarından yani bilyalarından geliyor. En çok görülen hata ise su pompasına ait bilyadan kaynaklı geliyor. Peki bunun testini nasıl yaparız diyorsanız, ilk önce su pompasının durumunu kontrol edebilirsiniz. Burada görüldüğü gibi oksitlenme, kirlenme, pas gibi şeyler oluşmuş durumda. Bu antifrenize eksilmeye yol açan hatalardan biridir. Ya da V kayışını sökerek direkt kasnakları çevirerek hangisinden sesin geldiğini anlayabiliriz. V kayışını sökmek için gergi bilyasını ya da bu araçta olduğu gibi gergi vidasını, germe vidasını gevşeterek V kayışını yerinden çıkartabiliyoruz. V kayışını çıkarttıktan sonra kasnakları çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi su pompasından ses bariz bir şekilde gelmeye başladı. Diğer kasnakları da çeviriyoruz. Böyle bir ses duyulmuyor. Su pompasını sökeceğimiz garanti olduğuna göre antifrizi boşaltmamız gerekiyor. Yani motorun soğutma sıvısını boşaltmamız gerekiyor. Yedek su deposundan antifrizin rengini bile kontrol edebiliriz. Radyatör tahliye tapasını açmadan önce bir hortum vasıtasıyla aktaracağımız kaba daha temiz bir şekilde akmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde çevreye zarar vermeyiz. Radyatör tahliye tapasını da gevşettikten sonra istediğimiz noktaya daha hızlı akışını sağlamak için yedek su deposunun kapağını ya da motor üzerindeki herhangi bir tahliye tapasını da gevşeterek akışın hızlanmasını sağlayabiliriz. Su pompasını saat yönünün tersine olmak şartıyla vidaları çevirerek sökebiliyoruz. Sökelim. 5 tane vidası var burada. Çok basit aslında. Sadece çalışma alanı çok dar. Gevşettikten sonra elle vidaları çıkartıyoruz. Çalışma alanının daha geniş olmasını istersek buradaki alternatörü de sökebiliriz. Ama gerek yok. Su pompasını aldıktan sonra su pompasına ait contayı da yerinden dikkatlice söküyoruz. Contanın bir yönü var ve geri takarken yenisini o yöne göre takmamız gerekiyor. Söktüğümüz alandaki durumu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi orada termostat temiz duruyor. Herhangi bir sorun yok gibi duruyor. Su pompasını kontrol ediyoruz. Oksitlenmeleri. Gelen sesin net bir şekilde daha iyi duyuyoruz. Yenisiyle karşılaştırıyoruz. Yenisinin döndürdüğümüzde herhangi bir ses
Yenisini takmadan önce yenisine ait contayı da takmak için yönüne göre conta içerisinde bulunan bir diş vasıtasıyla yerini takıyoruz. Bu diş sayesinde contayı ters takma ya da hatalı takma durumumuz ortadan kalkıyor. Conta üzerindeki dişe göre ve motor üzerindeki yuvasına göre contayı yerine dikkatlice takıyoruz. Sonra su pompasını da yerine koyduktan sonra elle vidalarını sıkıyoruz. Anahtar yardımıyla da iyice sabitliyoruz. Ne kadar sıkacağız diyorsanız sökme anındaki uyguladığınız kuvvetle aynı kuvveti uygulayın. Çok fazla sıkmamaya gayret gösterin. Aksi takdirde motor üzerinde vidaları kalabilir. Taktıktan sonra su pompasını kontrol edin. V kayışını kontrol edin. Eski V kayışında herhangi bir ezilme, kopma, yırtılma, aşınma gibi durumlar olup olmadığını kontrol edin. Burada küçük bir aşınma var, yırtılma var. Biz bunun yerine yenisiyle değiştirmek istiyoruz. Diğerini de zor durumlar için saklayacağız. Yenisini de kontrol ettikten sonra eskisiyle karşılaştırıyoruz. Aynı diş sayısına sahip olmalı. Aynı genişliğe, aynı uzunluğa ve aynı ene sahip olmalı. Yerine dikkatlice taktıktan sonra dişlerin yuvalarına denk geldiğinden emin olun. Germe vidasıyla V kayışını germeye başlayın. Ben daha önceki gerilmiş noktaya kadar sıkıyorum. V kayışının durumunu kontrol ediyorum. Ve üreticinin önerdiği baş parmakla basıldığında, yani yaklaşık 98 Newton bir kuvvetle basıldığında 7 ila 10 milimetrelik bir esneme payı olması gerektiğini üretici söylüyor. Burada kameraya çok fazla yansıyamadığı için ben baş parmak yerine diğer parmaklarımı kullanıyorum. Gerginliğinden eminsek alternatör üzerindeki diğer vidaları sıkarak alternatörü sabitliyoruz. Radyatör suyu tahliye işlemi bittiğinde radyatör tapasını kapatıyoruz. Ve soğutma sıvısının tamamen temizlemek amacıyla arıtılmış
kaynatılmış su kullanarak soğutma sıvısı ekliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygulayacağız. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Amacımız soğutma sistemindeki tüm antifriz kalıntıların gidermek ve temiz bir soğutma sıvısı koymak. Birbirini etkilememesini sağlamak. Sıvıyı ekledikten sonra motoru çalıştırıyoruz. V kayışını ve su pompasını yeni taktığımız için her ikisini kontrol ediyoruz. V kayışında anormal bir durum ya da su pompasında anormal bir ses olup olmadığını kontrol ediyoruz. Burada göründüğü gibi baştaki ses yok. Gayet sessiz çalışıyor. V kayışında herhangi bir sapma yok. Herhangi bir su sızıntısı yok. Su deposunda eksilme yok. Varsa ekliyoruz. Soğutma sıvısı havasını almak için motoru 3000 devirde 5 saniye ve 45 saniyede rolantide çalıştırarak ve bu işlemi 7 defa tekrarlayarak soğutma sistemindeki havayı almış olacağız. Bunun yanı sıra radyatör giriş ve çıkışlarındaki hortumları da sıkarak bu işleme yardımcı olabiliriz. Şu an 45 saniye rolantide çalışmasını bekliyoruz. Sonra tekrar 3000 devir 5 saniye 45 saniyede rolanti olarak devam edecek. Bu işlemleri yaparken motor ısınmış olacak. Yeterli sıcaklığa geldiğinde klima içindeki radyatör sıvısını yani soğutma sıvısını da değiştirmiş olacağız. Tekrar 3000 devir 5 saniye. Ve 45 saniye rolantide. Motor sıcaklığı normal seviyesine geldi. Klimayı açıyoruz. Sıcak, en sıcak kısımda ve en az üfleme seviyesiyle yani fan ayarını en aza açıp çalışmasını sağlıyoruz. Bu şekilde klimanın peteğindeki soğutma sıvısını devir daim sayesinde ve termostat açarak tüm sistemde dolaşmasını sağlıyoruz. Bu arada motoru V kayışının durumunu, su pompasının durumunu kontrol ediyoruz. Radyatör giriş ve çıkışlarını sıkıyoruz. İşlemin 7 defa yapılmış olmasını bekliyoruz. Su eksilirse su koyuyoruz. Bu işlemler bittiğinde klimayı kapatıyoruz. Motoru stop ediyoruz.
Radyatör tahliye tapasını, musluğunu açıyoruz ve çıkan sıvıyı kontrol ediyoruz. Çıkan sıvının rengi hala antifriz renginde olacak. Gördüğünüz gibi hala bir pembelik var. O yüzden bir önceki işlemin aynısını tekrarlayacağız. Radyatör tapasını kapatıyoruz. Arıtılmış ve kaynatılmış suyu soğutma sistemimize döküyoruz. Yedek su tapası dolduğunda soğutma sistemindeki havayı almak için bir önceki yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Motoru çalıştırıyoruz. 3000 devir 5 saniye, 45 saniye rolantide ve bu işlemi 7 defa tekrarlayarak soğutma sistemindeki havayı almış oluyoruz. Motor ısında klimayı açıyoruz. En sıcak ve en az üfleme seviyesinde. Motoru V kayışını, soğutma sıvısını, su pompasını kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun yoksa klimayı kapatıyoruz. Tabii ki 7 defa tekrarladıktan sonra radyatör tapasını gevşetiyoruz. Açıyoruz. Soğutma sıvısını kontrol ediyoruz. Rengin gayet daha temiz aktığını görüyoruz. Siz bu işlemi bir kere daha yapabilirsiniz. Ama benim için bu işlem yeterli. Antifriz değişiminde kullanılmak istediğiniz antifriz rengine göre değil, çeşitlerine göre olmalı. Üreticinin belirlediği çeşit kılavuzda yer alıyor. Bizim aracımız için hibrit organik antifriz öneriliyor. Bu antifrizi bulamadığım için ben organik antifrizle değişimi sağlayacağım. İnorganik, organik, melez organik ve nitritli organik diye antifriz çeşitleri mevcut. Ve %50-%50 karışım öneriliyor. Ben bulunduğum bölgeye göre antifriz üzerinde yazan değerlere göre de %60-%40 bir oran belirledim. Buna göre bir karışım yapacağım. Yani 3 litreye 4 litre saf su gibi bir karışımdan bahsediyorum. Antifrizde kullanılması gereken saf su olması gerekiyor. Yani distile su. Yani arıtılmış, kaynatılmış, buhar olmuş ve tekrar yoğunlaşarak su olmuş bir sudan bahsediyoruz. Sadece su koymayı üretici önermiyor. Kaynatılmış da yeterli değil. Buhar olduktan sonra tüm sertliği alınmış bir sudan bahsediyoruz. Bunu kendi evinizde yapabilirsiniz. Ama işlem bayağı bir uzun sürüyor. Satın da alabilirsiniz. Antifriz değiştirme işleminde bir önceki yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. Ama bu antifriz karışımı olduğu için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Motor üzerinde herhangi bir noktaya antifrizin gelmemesi gerekir. Eğer gelirse suyla temizleyin. Yedek su tapası dolduğunda radyatör giriş ve çıkışlarını sıkın. Biraz havasını almış olacaksınız. Sonrasında motoru çalıştırıp 3000 devirde 5 saniye, rolantide 45 saniye olmak üzere ve bu işlemi 7 defa tekrarlayarak
soğutma sıvısı içerisindeki havayı almanız gerekiyor. Bu işlemleri tekrarlarken giriş ve çıkışlarındaki hortumları da sıkarak işlemi kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda V kayışının durumunu, su pompasının durumunu, herhangi bir noktada kaçak olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer yedek su deposunda antifriz eksiliyorsa antifriz eklemeniz gerekiyor. Tekrar 3000 devir, 5 saniye, 45 saniye rolantide sistem havasının alındığını rahat bir şekilde göreceksiniz. Kabarcıklar ortadan kalkacak ve herhangi bir sorun görmeyeceksiniz. İşlem bittiğinde yeni takmış olduğumuz su pompasının kenarlarını, bulunduğu noktayı kontrol ederek herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Herhangi bir sorun görünmüyor. Son olarak yaptığınız işten keyif alabilirsiniz.